Hayat. Hiç düşündünüz mü? Gerçekten yaşadığımız şey bize ait mi yoksa başkalarının bize çizdiği bir sahne mi? Günümüz dünyasında insanlar neredeyse her an sahte bir yaşamla karşı karşıya. Sosyal medyada gördüğümüz hayatlar, reklamlarda bize dayatılan mutluluklar, toplumsal başarı standartları. Hepsi sanki görünmez bir ağ örüyor ve biz kendi hayatımızı bu sahte standartlarla kıyasladıkça yetersizlik, kaygı ve yalnızlık duyguları büyüyor. Aslında hayatın sahteliği dediğimiz şey modern insanın en temel sorunlarından biri. Hem psikolojimizi hem de felsefi bakışımızı etkiliyor. Bugün biraz bunu konuşacağız. Hem teorik çerçeveyi açalım hem de gündelik hayatın içinden örneklerle derinleşelim. Sosyal medyayı açıyoruz, değil mi? Instagram, TikTok, YouTube. Hepimizin karşısına hep aynı tablo çıkıyor. Kusursuz yüzler, harika tatiller, pırıl pırıl evler. Sürekli mutlu anlar. Ama gerçek hayat böyle mi? Tabii ki hayır. Kimse sabah otobüsü kaçırdığını, kavga ettiğini, ağladığını ya da başarısız olduğunu sosyal medyada paylaşmıyor. Hep en iyi versiyon ortada oluyor. Burada tehlike başlıyor çünkü biz kendi sıradan hayatımızı başkalarının cilalanmış hayatlarıyla kıyaslıyoruz ve içimizden o soru yükseliyor. Ben neden böyle değilim? Halbuki onların da perde arkasında bizimkine benzeyen bir gerçek var ama biz sadece sahneyi görüyoruz, kulisi değil. Psikoloji de bunu doğruluyor. Gene Twining'in araştırmaları, sosyal medyayı yoğun kullanan gençlerde depresyon ve kaygının çok daha fazla görüldüğünü söylüyor. Çünkü sürekli bir kıyaslama halindeyiz. Sürekli başkasının filtresinden geçmiş hayatına bakıyoruz. Belki siz de fark etmişsinizdir. Uzun bir süre sosyal medyada gezdikten sonra içinizde tarif edemediğiniz bir huzursuzluk olur. Aslında hiçbir şey olmamıştır ama içiniz daralır. İşte bu sahte hayatın üzerimizdeki ağırlığıdır. Bu konuyu felsefede çok uzun zamandır tartışıyor. Jean Baudrillard, Simülaklar ve Simülasyon kitabında modern toplumun simülasyonlar üzerinden yaşadığını söylüyor. Yani artık gerçeklik yok. Onun yerine görüntüler, temsiller ve sahneler var. Düşündüğümüzde gerçekten böyle. Mesela bir konseri izlemek yerine bazen sadece Instagram'da konserde çekilmiş bir story görmekle yetiniyoruz. Orada olmasak bile sanki olmuş gibi hissediyoruz ama gerçeği yaşamıyoruz. Sahte hayatların tehlikesi şu: İnsan kendi varoluşunu sorgulayamıyor. Çünkü o sahte mutluluk ve başarı illüzyonuna kapıldığımızda kendi gerçekliğimizle yüzleşmek zor geliyor. Hep bir sahnenin içinde başkalarının alkışına bağımlı yaşıyoruz. Psikoloji açısından baktığımızda sahte hayat insanın kendi gerçek benliğiyle bağını koparıyor. Carl Rogers psikoterapide çok önemli bir şey söylüyor. Gerçek benlik ve ideal benlik arasında büyük bir fark olursa insan mutsuz olur. Yani biz olduğumuz kişiyle olmak istediğimiz kişi arasında sıkışıp kaldıkça kaygı artar. Sosyal medyanın reklamlardaki mutluluk tablolarını beslediği şey tam olarak bu. Ulaşamayacağımız bir ideal benlik. Biz o ideale ulaşamadıkça eksik hissediyoruz. Düşünün, bazen sosyal medyada birini görüyorsunuz. Sürekli spor yapıyor, her gün yeni kitaplar okuyor, geziyor, eğleniyor, başarılı. Siz ise bir gününüzü yorgunlukla, derslerle, belki mutsuzlukla geçiriyorsunuz. Bu durumda ne oluyor? İçinizden ben neden onun gibi değilim diyorsunuz. İşte tam o anda kendinize yabancılaşıyorsunuz. Modern kapitalist toplum sahte hayatı sürekli besliyor. Reklamlar, markalar, moda endüstrisi hepsi bize aynı mesajı veriyor. Daha fazlasını iste, daha iyisini al. Hep daha yükseğe çık. Mesela yeni bir telefon çıkıyor. Bir bakıyorsunuz reklamlarda insanlar o telefonla hayatlarının en mutlu anlarını yaşıyor. Ama o telefonu aldığınızda hayatınız gerçekten öyle oluyor mu? Çoğu zaman hayır. Çünkü ürün mutluluğun yerine konuyor. Burada büyük bir yabancılaşma var. İnsan kendi değerini içinden gelen şeylerle değil, dışsal ölçütlerle değerlendirmeye başlıyor. Kıyafet markaları, araba modelleri, telefonlar, sosyal medyadaki beğeni sayıları. Sonra ne oluyor? Bir döngü başlıyor. Alıyoruz. Mutlu olmuyoruz. Bir yenisini arıyoruz ve bu hiç bitmiyor. İşte bu da sahte hayatın bir başka yüzü.
Peki ne yapacağız? Yapacağımız hiçbir şey yok mu? Hepimiz sahte hayatların ortasındayız. Bu kaçınılmaz. Ama felsefe bize bazı yollar gösteriyor. Stoacılar mesela Marcus Aurelius gerçek mutluluğun dışarıda değil içeride olduğunu söylüyor. Yani mutluluğun kaynağı kendi seçimlerimizde ve kendi değerlerimizdedir. Belki de çözüm farkındalık geliştirmek. Sosyal medyada kaybolduğumuzu fark ettiğimizde telefonu kapatmak. Başkasının hayatını değil, kendi hayatımızı yaşamak. Reklamlarda dayatılan şeylere eleştirel bakabilmek. Kısacası sahte hayat dediğimiz şeyin farkında olmak bile büyük bir adım. Çünkü fark ettiğimiz anda artık o illüzyonun bizi kontrol etmesine izin vermemeye başlıyoruz. Hayatın sahteliği belki de modern insanın en büyük sınavı. Ama bu sınavı aşmak mümkün. Önemli olan başkalarının bize sunduğu illüzyonlara kapılmadan kendi gerçekliğimizi kurabilmek. Unutmayın, sahte görüntülerden sıyrıldığımızda kendi hayatımızı özgürce inşa etmeye başlarız. Ve belki de asıl mutluluk tam da orada gizlidir. Beni diğer sosyal medya hesaplarından desteklemek ve maddi anlamda destekte bulunmak için açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere. Esen kalın.